Herkese Japonya Osaka'dan merhabalar. Bir de deniyorum şimdi. Bakalım, bir de tadına bakalım. Güzel, bayağı güzel yani. Bence kesinlikle alınabilir. Herkese Japonya Osaka'dan merhabalar. Şu anda Osaka'dayız ve Osaka'nın en canlı bölgesi olan Dotonbori bölgesiyiz. Gördüğünüz gibi zaten inanılmaz bir kalabalık var. İşte herkes fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Burada güzel kareler yakalamaya çalışıyor. Kalabalık inanılmaz. Ben de şu an zar zor çekiyorum bu açılış videosunu. Şimdi ilk olarak buradan başlatmak istedim videoyu. Daha sonra bizim Osaka'da 1,5 günümüz var. Sonrasında Kyoto ve Tokyo'ya geçeceğiz. Onları da çekeceğim sizler için. Osaka'dan nerelere gidebilirsiniz, nasıl bir rota çizebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi şu an Dotonbori'deyiz ve Osaka videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Osaka Kansai Havalimanı'ndan çıktık. Trenle Namba bölgesine doğru hareket edeceğiz. Şu anda işte Terminal 1'den çıktık. Yani iç kısımda da video çekmek istedim ama orada çekim yasak. Kamerayı çıkardığım anda hemen bir uyarı aldım. O yüzden devam etmek istemedim. Buradan şu anda o trenlerin olduğu tarafa doğru ilerliyoruz. Yaklaşık da 1 saatimiz var gibi gözüküyor. O şekilde ilerleyeceğiz. Ben de size birazcık buraları da göstermek istiyorum. Şimdi böyle bir tren bileti alma yeri var. Şurada bir Nankai treninin girişi var. Büyük ihtimal biz de buradan gideceğiz. Bu Nankai Line'ından biletimizi alacağız. Şurada da tren bileti alma yerleri var. Sanıyorum şu karşıdan alacağız. O alacağımız yeri de gösteririm. Şimdi aldığımız bilet şu şekilde. Ekspres tren bu. Şurada gördüğünüz gibi 970 yen verdik kişi başı. Buradan Namba'ya doğru gidiyoruz. Direkt bu ekspres trenle Namba'ya doğru gidebilirsiniz. Zaten o gösterdiğim kiosklardan alabilirsiniz. Biz oradan almadık. Sıraya girdik. Orada olan personellerden aldık biletleri. Biraz da metroyu göstereyim. Metroda böyle. Şimdi bir sonraki durağa geldik. Orada çekebildim. İnanılmaz sallıyor bu arada. Evet, işte şimdi eşyalarımızı otele bıraktık ve o kadar açız ki inanılmaz bir pasaport kuyruğu bekledik. Yani aslında bizim birazcık ihmalkarlığımız oldu. Eğer öncesinden bir web sitesi var, Visit Japan diye, oradan bir doldurma yapıyorsunuz. İşte pasaport bilgilerinizi, dönüş bilgilerinizi, giriş bilgilerinizi falan hepsini dolduruyorsunuz ve size bir QR kod geliyor. O QR kodu aldığınız zaman daha kısa bir şekilde geçme şansınız oluyor. Ancak biz onu dolduramamıştık. O sıraya da artık girmiş bulunduk. Dolduramadık. Bu yüzden bayağı bir sıra bekledik. Yaklaşık 1,5 saat bir sıra bekledik ve
Yani otele girişimiz inanılmaz geç oldu. Şu an saat burada 11 ve biz açık bulduğumuz bir yere geldik. Ama güzel bir yere benziyor. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Burada daha çok Japon pankeki diye geçen okonomiyaki diye bir şey yemek için geldik aslında. Böyle çeşitli malzemeleri karıştırıp bir pankek haline getirdikleri, daha çok lahana ağırlıklı ve sebzeli, yumurta koydukları öyle bir yemekleri var. Ben de daha önce hiç denememiştim. Onu şimdi denemeye geldik. Birazdan geldiğinde de yemekleri sizler için çekeceğim. Bakalım inşallah güzeldir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Görüntüler çok güzel çünkü. Bakalım birazdan göreceğiz. Evet işte şimdi siparişlerimiz geldi. Bunların ikisi de o dediğim okonomiyaki. Birisi etli, sanıyorum şu etli olandı. Şu da deniz ürünlü olan. Bir de yedikten sonra göstermek istiyorum size. Hangisini beğendiğimizi ve hangisini beğenmediğimizi şimdi anlayacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi bu deniz ürünlü olandı. Bu etli olan. Yani biz etli olanı pek beğenmedik açıkçası. Yani içinde anlayamadığımız tuhaf bir şey var. Ama tadını da çok beğenmedik. Çok yoğun bir soğan tadı geliyordu. Ama deniz ürünlü olan güzeldi. Onu beğendik. Gördüğünüz gibi zaten onu da bitirmişiz. Ben buranın adını zaten aşağıya yazarım. Yolunuz düşerse Dotonbori'ye çok yakın, hatta oranın içinde de olabilir. Yolunuz düşerse gelmek isterseniz bir bakarsınız diye ben zaten adını aşağıya yazarım. Şimdi kaldığımız odayı size göstermek istiyorum. Birazdan hazırlanıp çıkacağız ama çıkmadan önce size bir küçük bir oda turu yapmak istedim. Şimdi inanılmaz küçük bir oda. Zaten yani Japonya'da tüm oteller böyle. Burası da zaten ekstra küçük odalarıyla bilinen bir otel. Apa otel diye geçiyor. Yani bu bir zincir aslında. Tokyo'da da var, Osaka'da da var, her yerde var. Bir zincir otel. Biz de onun bir şubesine kalıyoruz. Bir bakın. Yani şöyle şurada valizler var. Yani şöyle bir otel, bir de şuradaki lavabosunu göstermek istiyorum. Yani bayağı küçük ama şöyle küçük ama temiz. Yani biz temizlik konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Daha önce ben Tokyo'daki şubesinde de kalmıştım. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık ama gördüğünüz gibi bayağı küçük bir otel. Mesela bakın, çoğu Japon otelinde olan bir şey. Burada böyle kimonolar var. Bunları isterseniz giyebiliyorsunuz. Bazı otellerde pijama da oluyor. Belki gittiğimiz diğer otelde olabilir. Onu da sizler için çekerim. Bu şekilde konumlandırmışlar. Buradan alabilirsiniz. Şimdi şurada da küçük bir aynası var. Bavullardan yer bulabilirsiniz. Burada aynaya bakabiliyorsunuz. Ben de şimdi orada size bir çekim yapmak istedim. Bu otel yani Dotonbori bölgesine çok yakın. Dotonbori zaten çok en canlı, en böyle mağazaların, işte restoranların olduğu bir bölge. Oraya çok yakın, yani burası 10 dakika falan bir mesafede. Namba tarafından geldik biz. Namba istasyonunda inmiştik. Ama buraya çok yakın bir durak da var. Orada da inebilirsiniz. Biz de havalimanından Namba istasyonunda inerek buraya geldik. Oraya da çok yakın. Oradan da yürüyerek geldik. Yani dediğim gibi, gösterdiğim gibi odalar birazcık küçük. Ama işte biraz daha uygun fiyatlı bir seçenek tercih ederseniz ve uzun kalacaksanız, çok da alan sizi rahatsız etmezse böyle bir konaklama tercih edebilirsiniz. Biraz daha büyük odalar da var aslında. Onu da tercih edebilirsiniz. Biz rezervasyon yaptırırken onu göremedik. O yüzden bunu tercih ettik. Ama işte hani temizliğinde bir sıkıntı yaşamadık. Tokyo'da da bu tarz bir zincirde kalacağız. Apo otellerde. Ben daha önce de Tokyo'ya geldiğimde kalmıştım. Orada da bu şekilde kalacağız. Kyoto'da farklı bir otelde kalacağız. Onu da memnun kalırsak çekerim. Şimdilik bu şekilde. Biz artık hazırlanmaya geçiyoruz. Devamında görüşürüz.
Osaka Kalesi'nin girişine doğru ilerliyoruz. Burası Japonya'nın en önemli simgelerinden bir tanesi. 13. yüzyılda yapılmış bir yer. Biz de şimdi buranın içine doğru ilerleyeceğiz. İçi de çok büyük aslında. Parklar var, belli alanlar var, yeşillik alanlar bir sürü. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz. Biraz da size şöyle nasıl bir girişten gittiğimizi göstereyim. İlk olarak böyle bir yerden geçiyoruz. İçine doğru giriş yapacağız. Şimdi kaleye doğru yürüyoruz ve burada şöyle alışveriş yapabileceğiniz bir kafe, restoran olan bir kısım var. Buraya gelip biraz dinlenebilirsiniz. Böyle küçük bir şeyler, hediyelik eşyaları falan bulabileceğiniz bir alan yapmışlar. Şurada da ne olduğu birazcık yazıyor, menülerde ne olduğu. Şimdi böyle ilerliyoruz ve karşımızda işte meşhur Osaka Kalesi böyle gözüküyor. Oraya doğru şu anda ilerliyoruz. Yani hava da çok enteresan. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor ama inanılmaz bir nem var, bir rüzgar var. Yani soğuk olmasından kesinlikle daha iyi ama gerçekten yağmur yağdığı için sürekli işte şemsiye taşımanız gerekiyor. Buradaki yerel halk zaten inanılmaz şemsiyeye alışkın ama biz maalesef unutmuşuz gelirken. Ama çok rahat her yerde alabileceğiniz bedava şemsiyeler de bulunuyor. Biz otelde de sorduk, otelde de yoktu ama genelde alınabiliyor. Öyle de alabilirsiniz. Biz onu bulamadık çünkü herkes de o şekilde düşünüp almış sanıyorum. Biz onu bulamadığımız için satın aldık ama çok güzel şemsiyeleri. Çok kullanışlı, büyük, rahat iki kişi içine çok rahat sığabiliyor. Bayağı güzel. O yüzden buradan bence şemsiye almanızı tavsiye ederim. Güzel bir yatırım olabilir. Şöyle de karşıda gözüken Osaka Kalesi. İşte burada da fotoğraflar çektiriliyor. Biraz daha şimdi yakınına gideceğiz. Ama bir de şu şekilde göstermek istedim sizler için. Böyle ilerliyoruz. Bakalım yağmur yağmadan burayı bitirirsek çok güzel olur. Ama rüzgarı da siz de görüyorsunuzdur herhalde. Bayağı rüzgarlı ve nemli. Bu mevsimler tabii biraz böyle olabiliyor. Şimdi böyle bir sıra var Osaka Kalesi için. İşte görüyorsunuz. Bir de şöyle ikiye ayırmışlar. Buradan da birileri geliyor. Acaba online alan kişiler buradan mı geliyor? Tam emin olamadım. Şöyle giden bir sırası var. İçeriye girmek isterseniz burada bekleyebilirsiniz. Biz emin olamadık, henüz karar veremedik ama sanıyorum girmeyeceğiz çünkü çok vaktimiz yok. O yüzden de sadece böyle görüp gideceğiz gibi duruyor. Çünkü çok büyük burası. Daha yürünecek çok yer var. O yüzden de vaktimizi kısıtlı olduğu için çok burada geçiremeyeceğiz gibi. Şimdi o size gösterdiğim işte içinde hediyelik eşya alabileceğiniz kafesi, restoranı olan yerin hediyelik eşya kısmına geldik. Ya bunlar Japonya'da aşırı derecede fazla. Böyle küçük tatlı hediyelik kutuları, içerisinde tatlılar bulunan çok çok fazla var. Yani bunları içini beğenmesen de gerçekten kutularını görerek almak istiyorsun. O kadar güzel. Bakın şurada da varmış. Şimdi biraz daha detaylı çekeyim. Ay şurada da var ya işte paketlemeleri o kadar güzel ki. Bakın şurada şu marka bu arada. Burada çok meşhur. Buranın çok ünlü bir mağazası var. Don Quixote diye. Zaten oraya da giderim gösteririm. Orada bu markadan envai çeşit var. İnanılmaz fazla. Bakın bir de şöyle bir sürü paket paket ürün var. Buradan hani hediye almak için gerçekten çok mantıklı o yüzden bu tarz paketler almak. Biz de geçen geldiğimizde almıştık. Bu sefer alır mıyım bilmiyorum.
Japonya'nın her yerinde böyle otomatlar var. Görselleri koyuyorlar. Siz de bunlardan istediğinizi seçiyorsunuz. Zaten orada numarası var. Numarayı böyle giriyorsunuz ve ürününüzü alıyorsunuz. Ya her yerde var bunlardan. Çok pratik aslında. Susadınız, işte market vesaire bulmanıza hiç gerek yok. Buradan alabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Bir dakika bakın. Şu karşıda da var. Aynen şurada da var. Yani adım başı her yerde bulabilirsiniz. Şimdi giderken bakın çok tatlı bir şey geliyor. Sanıyorum bir tur treni. Ay çok güzel yapmışlar. İşte böyle şeyler yapıyorlar. Bu da insanları çok cezbediyor. Çok güzel ama. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ben de çok seviyorum. Şimdi böyle ormanlık, yeşillik bir yoldan yürüyoruz. Çok güzel bir manzaramız var. Göl manzarası yanda, işte etrafta ağaçlar. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Huzur verici, rahatlatıcı. Yani çok mis kokuların olduğu bir manzaradayız. Ama inanılmaz sıcak. Yani çok nem var aslında. Güneş yok şu anda ama çok fazla nem var. Çünkü yağmur yağdığı için nem oranı çok artmış. Bayağı nemli. Yapış yapışım zaten. Görüyorsunuzdur saçım başım da bayağı bozuldu. Ama fark etmez. Yine de yürümeye devam ediyoruz. İlerliyoruz. Şöyle göstereyim bir de yürüdüğümüz yolu. Böyle bir manzaradan yürüyoruz. Yanımızda nehir var. Böyle bir nehir manzarası. Şu an böyle ilerliyoruz. Ya burası çok büyük bir yer. Her yerden çıkabilirsiniz. Farklı parklara, farklı alanlara çıkabilirsiniz. Çok büyük bir yer olduğu için farklı rotalar oluşturabilirsiniz. Biz şu anda böyle gitmeyi tercih ettik. Ama çok fazla vakit ayırmanız gerekebilir buraya eğer her yerine gidecekseniz. İşte en az bir 1-2 saat ayrılması lazım bana göre. O yüzden biraz planlamanızı ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Bizim çok fazla bir vaktimiz olmayacak. Çünkü bugün Osaka'daki tek günümüz. Yani dün gelmiştik aslında ama o akşam saati olduğu için bugün var Osaka'da tek geçirebileceğimiz zaman. O yüzden biz sadece şu anda hızlı hızlı bir şekilde gitmek istediğimiz yerlere gideceğiz. Bu yüzden de burada çok vakit geçiremeyeceğiz ama dediğim gibi eğer kalenin de içine girecekseniz çok vakit geçirmeniz gerekebilir. Şimdi metroya geldik. Buradan bir tapınak var. Shintennoji diye bir tapınak. Oraya doğru gideceğiz. Şu anda geldiğimiz yer Temabashi Station. Buradan tek vesayette aslında tek aktarma yapmadan gidebiliyoruz. O çok rahat oldu. Ya Osaka Kalesi birazcık uzakta aslında. Onun dışında diğer yerler çok merkezde. O yüzden aslında geldiğimiz noktaya biraz geri dönüyormuşuz gibi oldu. Şurada bilet alma yerleri var. Görüyorsunuz. Yani çok detaylı gösteremiyorum şu an alınan tarafı insanlar olduğu için ama böyle buradan da rotaya bakabilirsiniz. Buradan duraklara da bakabilirsiniz. Bakın. Şöyle ilerleyince bizim gideceğimiz line şu Tamachi Line diye geçiyor. Buradan gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şöyle 240 yeni de vererek biletinizi alıyorsunuz. Bu şekilde iletiyorsunuz. Buradan açılıyor ve buradan bilet geri çıkıyor. Bunu alıyorsunuz. Bunu kesinlikle de atmayın. Çünkü sonrasında tekrar vermeniz gerekiyor. Elimizde tutacağız yani. Bunu atmamamız gerektiğini söyleyeceğim. Bu biletimizi buradan veriyoruz. Kapı açılıyor ve böyle geçiyoruz. Yani o yüzden atmayın o bileti, atmamanız lazım. Oradan tekrar çıkabilmek için kullanıyorsunuz.
Şimdi tapınağın girişinden girdik ve bizi böyle bir yer karşılıyor. Şöyle bir alan var. Karşıda da var bu. Şurada girişi var. Buradan ilerleyeceğiz. Ve ama şurada tabii bir harita yapmışlar ama Japonca olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. Sadece sembollerden belki çıkarılabilir. Ama çok güzel. Açıklayıcı aslında Japonlar için. Güzel yapmışlar. Şimdi böyle ilerliyoruz. Burada da böyle heykeller var. Bu da heykelleri yanlış bilmiyorsam. Böyle bir girişten ilerleyerek gidiyoruz. Şimdi böyle bir ritüel gördük. Bunu da yapmak istedim. Burada 10 yen atıyorsunuz buraya. Sonra böyle bir tütsü alıyorsunuz. Şurada mum var. Mumla tutuşturuyorsunuz. Ya bence dilek dileyin. Dilek dilemek mantıklı. Dileğinizi diliyorsunuz. Biraz zor yanıyor ama yani. Heh. Şu an biraz yandı ama rüzgardan o zaten şey olacak, gidecek. Büyük ihtimalle ama olsun, ben yine de koyuyorum. Şöyle dileğimi de dileyeyim. Ay evet diledim. Dileğim biraz uzundu ama kısalttım. Böyle bir ritüeli de yapmak istedik. Gelmişken bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi tapınağın iç kısmına da girdik. Buraya girmek 500 yen yetişkinler için. Hazır gelmişken buraya da girmek istedik aslında. Çok yüksek bir fiyatı yok zaten. Böyle bir yer. Şurası çok güzel. Zaten çok otantik, her zaman Japonya'daki her yer gibi. Öyle gelirseniz 500 yen vererek içeriye girebiliyorsunuz. Evet, şimdi Shintennoji Tapınağı'ndan çıktık ve ona yaklaşık bir 10-12 dakika yürüme mesafesinde olan Tsutenkaku Kulesi'ne, oradan da ona yine yakın olan Shinseiki Market'e gidiyoruz. Buralara çok yakın oldukları için oraları da görmek istedik. Zaten yolumuzun üstü gibi oluyor. O yüzden bir de oraya gitmek istedik. Dediğim kule de şu, onu da göstereyim. Şöyle bir kule. Şimdi onun oraya gidiyoruz. Sonra da o market kısmına, yani daha çok sanıyorum hediyelik eşyacılar var orada. Hediyelik eşyalar, yerel ürünler olan bir markete gidiyoruz. Bu rotamızı bu şekilde yaptık. Bakalım, devam ediyoruz. Çok rüzgar var, saçlarım felaket. Market'in olduğu yere şu anda geldik. Böyle bir yer. Bakın, bir sürü yemek yeri var. İşte dükkanlar var. Ama daha çok yemek ağırlıklı galiba. Mesela şurada bir tax free olabilen bir mağaza var. Şimdilik yemek ağırlıklı yerleri gördüm. Belki iç kısımlara girince daha çok bu işte hediyelik eşyacılar falan olabilir. Şimdi böyle gideceğiz biz de. Boylu boyunca gideceğiz. Bir yemek yiyelim diye düşünüyoruz. Çok acıktık çünkü.
Japon geleneğini size söylemek istiyorum. Böyle dükkanların önünde içeride olan yiyeceklerin maketleri oluyor. Buradan onları görerek sipariş verebiliyorsunuz. Bu çok yaygın Japonya'da. İnanılmaz fazla. Şöyle göstereyim, bakın. Hepsinin maketleri çok detaylı bir şekilde var. Ve bu çok fazla var. Her yerde var neredeyse. Buradan mesela yiyeceğiniz şeyin resmini görüp sipariş verebiliyorsunuz. O yüzden çok mantıklı bir şey düşünmüşler bence. İlginç gelen, ilgimizi çeken bir şey de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi bir yere oturduk. Onu da sizler için göstermek istedim. Bu istediğimiz şeyler kushikatsu olarak geçiyor. Yani böyle okunuyordur umarım. Şu da aynı şekilde. Galiba bu somonlu. Burada işte karidesli var. Bir de kalamarlı var. Bir de şurada wagyu beef'li var. Bunları aldık şu anda. Biraz daha atıştırmalık olsun diye. Bakalım, deneyeceğiz ama güzel duruyor bence. Arkadaşlar, şimdi 7-Eleven'dayız ve belki Instagram'da gördüğünüz ya da TikTok'ta viral olan bir smoothie var. Şimdi onu almaya gidiyorum. Şimdi bakın, mesela burada çeşitleri var. İstediğiniz çeşide göre seçebiliyorsunuz. Şurada zaten içeriği yazıyor. Ben şu anda şu ikinciyi almak istiyorum. Daha hoşuma gitti. O yüzden onu alacağım. Yani güzel gözüküyor. İnşallah tadı da güzeldir. Bir bakalım. Şimdi şunu bir ödeyeyim ben. Heh. Buradan böyle atıyoruz. Bir de şurada eğer kağıt para verirseniz ekliyorsunuz buraya. Buraya sanırım orijinalliğini göstermek için. Şuraya basmam gerekiyormuş. Buradan fişimiz geliyor. Buradan da para üstümüz. Şimdi onları aldım. Böyle bir alan var. İlk başta şunu şöyle okutuyoruz. Bir dakika, ya da ben şöyle yapayım. Aa, okumadı. Ama bir saniye, şöyle yapacağım. Evet. Şimdi evet. Bunu okutuyoruz. Böyle açılıyor. Bunu şu anda böyle koyuyoruz. Sonrasında ok diyoruz. Start diyoruz. Bu kadar yani. Ama güzel bir kahvaltı önerisi. Ya da böyle canınız meyveli bir şeyler çektiğinde bence alınabilecek bir şey. Tadam. İşte bu şekilde oldu. Bakayım, bir tadına bakayım bu arada. Bayağı güzel. Yani bence bayağı güzel. Kesinlikle geldiğiniz zaman 7-Eleven'dan ya da belki Family Mart'ta da vardır, bilmiyorum. Bunu alıp bence böyle bir şey deneyin derim. Şimdi böyle sağlı sollu mağazaların olduğu bir caddeye geldik. Gördüğünüz gibi her marka var. Şuradaki Tiger'ın önündeki sıraya bir bakın. Ne kadar popüler oldu bu marka tekrardan. Ama inanılmaz bir sıra var. Ya zaten Japonya'da çoğu yerde sıra var ama orada sıra olması yine enteresan geliyor bana. İşte böyle sağlı sollu bütün dünya markalarını bulabileceğiniz bir yer. Alışveriş için de zaten çok ideal. Ama çoğu mağaza bu arada 7 ya da 8'de kapanıyor.
Biz vintage'cıların olduğu bir kısma da gittik. Yani hepsi 7-8 gibi kapanıyor. Hani onu göz önünde bulundurarak gelmenizi tavsiye ederim. Buradan da güzel bir sokağa gidiliyormuş. Orayı da göstereyim dedim. Yani ona göre hareket ederseniz zamanınızı yetiştirebilirsiniz. Ama işte tabii gündüzden uzun yerlere gidince de çok vakit kalmıyor. Şu kalabalığa bir bakar mısınız? Yani inanılmaz. Yani zaten fotoğraf çektirmek, video çekmek aşırı zor ama gerçekten çok fazla bir kalabalık var. Herkes fotoğraf çektirmeye, alışveriş yapmaya gelmiş. Böyle bir manzarası var. Şurada da bir nehir manzarası. Şimdi biz de birazcık dinlenmek için bu nehir manzarasına karşı köprünün üstünde durduk. Burada birazcık dinleniyoruz. Buradan şöyle karşıya geçtiğimizde işte şu Sinsibashi Suji diye bir yeri gösterdim aslında ben size, karşılıklı dükkanların olduğu. Oradan zaten böyle dümdüz ilerlediğinizde bu Dotonbori bölgesine çıkıyorsunuz. Ama kalabalık gerçekten inanılmaz. Burada biraz dinlendikten sonra yola devam edeceğiz. Şimdi buradan iniyoruz. Bir de nehir kenarına gidiyoruz. Burada yine çok güzel fotoğraf noktaları var. Genelde insanlar fotoğraf çektiriyor. İşte şu karşıda görmüş olduğunuz glikoyla fotoğraf çektiriyor çoğu kişi. Buranın çok önemli bir simgesi. Genelde onunla fotoğraf çektiriyorlar. Aynı şekilde böyle kollarını kaldırarak fotoğraf çektiriyor çoğu kişi. Bakın zaten şöyle bir fotoğraf sırası da var. Biraz önlerine geçmiş gibi olacağım ama şuradan hemen gitmeye çalışacağım. Evet, böyle burada nehir turları yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz karşıdaki, buradan nehir turu satın alabilirsiniz. Bütün nehir boyunca gezebilirsiniz. Bugün cumartesi olduğu için bir de inanılmaz bir kalabalık var gerçekten. Bayağı kalabalık. Ama gerçi Japonya her zaman kalabalık. Orası ayrı konu. Japon hep kalabalık bir yer ama şu an tabii ekstra bir kalabalık var. Bir de şu an insanların fotoğraflarına girmek hiç istemiyorum ama çok zor oluyor kamerayla gitmek. Çok fazla fotoğraf çeken insan var çünkü. Görüyorsunuz zaten siz de. Ben biraz şöyle köşelere gideceğim yani. Birazcık aşağılara inebilmek adına. Böyle bir yer yani. Gelirseniz zaten Osaka'nın en canlı yeri olarak burayı mutlaka gelirsiniz. Ve bence oteli de buralara yakın tutmakta fayda var. Çünkü en merkezi yer burası. En çok gezilebilecek yerler burası. O yüzden buralara yakın tutabilirsiniz oteli de. Şimdi biz de buradan böyle ilerliyoruz. Ben insanların bütün fotoğraflarını arasından geçerek size video çekmeye çalıştım. Burada oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz, vakit geçireceğiz. Bu akşamımız da böyle geçecek. Evet, Japonların en meşhur yerlerinden biri olan oyun yerlerine geldik. Böyle yani her çeşit küçük büyük oyunları bulabileceğiniz yerler var ve büyüklüğünü şimdi size göstermek istiyorum. Bakın buradan giriyorsunuz. Sağlı sollu karşıda bir yer. Burası bayağı büyükmüş bu arada. Ve bunlar küçük olanlar. Bir de bunların büyükleri var. Bakın büyüklerinde de şöyle insanlar oynuyor. Ama bu inanılmaz bağımlılık yapan bir şey. Yani bir kere başlıyorsunuz ve kazanana kadar oynuyorsunuz. Ne kadar harcadığınızı unutuyorsunuz. Öyle bir şey. Artık hırs yapıyorsunuz yani. Böyle bir yer. İşte insanlar burada oyunlar oynuyorlar. Bayağı büyük ama burası. Yani buraya gelirseniz bu batağa düşeceksiniz. Ben de bunu söyleyeyim maalesef size. Yani buraya gelince bunları oynamadan gidilmiyor ve oynadıkça insanın oynayası geliyor. Ama bakar mısınız yani çok güzel ya. Çok seviyorlar böyle şeyleri. Bayağı seviyorlar. Biz de şimdi birazcık burada ilerliyoruz. Bunu da size göstermek istedim nasıl yerler olduklarını.
Şimdi böyle bir yere geldik. Burada etlerinizi seçiyorsunuz. Daha sonra gelince böyle kendiniz pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. Yani Google Maps'te puanı inanılmaz yüksek. Zaten aşağıya da yazarım adını. Güzel gözüküyor ama biz biraz fazla söylemişiz sanırım. Şu şekilde geliyor. Şimdi yiyeceğiz. Güzel gözüküyor. Bakalım. Deniyoruz.